Selamlar. The Wolfpack kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sansan yani Sansa ve Sandor aşk kuramından beri bir aşk videomuz olmamıştı. Yenisinin vakti sonunda geldi. Lakin ilk önce geleneksel girişimizi yapalım. Sena Doğan, Ferhan Evgin, Kadir Işık, Mehmet Emin Düştü, Hakan Öksüz, Mahmut Ali Aşçı, İlhan Karayel, Elio, Umutcan Dikenyol, Poyraz, Emir ve Sadri Alışık'a kanalıma üye katılmaya destek oldukları için canı gönülden teşekkür ederim. Jon ve Arya arasındaki olası bir aşk fikri ortaya çıkan ilk taslak, hatta diziden çok önceye dayanan oldukça eski bir düşünce. En erken 1999 yılına kadar takip edebildim. Söyleşilerden birinde Martin'e sorulan bir soru bize bu durumu okurken sezinleyen okuyucu olduğunu göstermekte. Arya ve Jon'un birbirlerini ne kadar çok sevdiğini bizi alıştırarak okuyucuya bir şey mi söylemeye çalışıyorsunuz? Martin'in cevabı şöyle oluyor. Okuyucuya bir şey söylemek mi? Hayır, ben sadece karakterleri nasıl hissettiğini bildiriyorum. Tabii ki kitaptaki her şey okuyucuya bir şey söylüyor. Belki de bu düşünce çok daha öncesinde gidiyor olabilir, bunu şu aşama söylemek zor. O zamanlar internet kullanımı da bugünkü gibi çok yaygın olmadığı için ortada dönen argümanlar ve benzeri şeylerin ne olduğunu bilemeyiz ama muhtemelen şimdikilerden çok farklı değil, sadece daha az olur. O da kitap sayısı yüzünden. Aslında bu kadar eski olması da şaşırtıcı değil bu düşüncenin. Zira diziden önce Martin'in de bizzat onayladığı gibi kitap serisinin en çok sevilen iki karakteri Jon ve Arya'ydı. Ve insanlar popüler karakterleri yakıştırma konusunda nasıldı biliyorsunuz. Daha önemlisi aslında taslağın içeriğini düşündüğümüzde 1999'da sadece 2 kitap yayımlanmıştı ve cilt sayısı da bugün olduğu gibi öyle çok fazla değildi. 3 kitap ile başlamış ama böyle olmayacağını anladığında 4-5 kitaplık bir seriye dönüştü. Haliyle bir şeyleri sonradan terk etmişse bile ilk 2 kitapta bu konuda işaretler bırakmış olması kaçınılmaz. Özellikle de ilk kitapta seri için genel olarak çok fazla foreshadowing olduğunu ve sonradan bu durumdan memnun kalmadığını biliyoruz. Konumuz kapsamında Martin'in 3 döngülü gizem inşasına göre de çok dikkatli okuyucular bunları fark edecektir. Peki, ilk 2 kitap dahil 5 cilt boyunca çok dikkatli ve daha az dikkatli okuyucuların dikkatini çeken işaretler nelerdir ki Jon ve Arya arasında bu şekilde bir aşk gerçekleşecek fikri doğdu. Bu konuda metin içinde oldukça fazla argüman olduğunu söylemem gerekir. Videoyu haddinden fazla uzun tutmamak adına bazı kısımları es geçmem yahut yüzeysel aktarıp geçmem gerekebilir. Mümkün mertebe en güçlerine odaklanmaya çalışacağım, video altına bıraktığım adreste video dışında kalan argümanları da inceleyebilirsiniz. Uzun videolar sevdiğinizi biliyorum ama aşırısı da sizi sıkacaktır kanımca. Ayrıca mümkün mertebe düzenli bir şekilde bunları sunmaya çalışacağım. Tabi metin içi argümanları ek olarak hikaye, matematiği, ironisi anlamında da argümanlarımız olacak. Elbet bu kuramın destekçileri için en güçlü ve en büyük argüman taslak mektubun yayımlanmasından sonra Martin'in bizzat kendisi oldu. Zaten asıl olay bundan sonra patlak verdi ve ciddi anlamda kuramlaşmaya başladı. Yazarın Winterfell'den ayrıldıktan sonra yaşadıkları maceranın arkasından Arya'nın annesi ve Bran ile beraber sura sığındıklarında Jon ile arasında bir aşk filizlendiği ortaya çıktı. Daha doğrusu bunu fark etmiş olduklarını belirtti. Yani bu durum evvelden başlamış da sadece yaş biraz daha olgunlaşıp ikisi de bir miktar daha büyümüş halde bir araya gelince ortaya çıkıyordu gibi bir durum söz konusu. Elbette aralarındaki kardeş bağı ve Jon'un nöbet adamı olması meseleyi çıkmaza sürüklüyor ve ikisine de acı çektiriyordu. İkisi de ancak Jon'un gerçek ebeveynleri ifşa olduğuna rahatlıyordu. Bu ayrıca da zaten Jon'un Lyanna ve Rhaegar'ın oğlu olduğu kuramını onaylayan bir noktaydı. Haliyle mektup bir şeyde gerçekten de çok fazla erken ifşa olmasına, bazı kuramların onaylanmasına sebep oldu. Elbette Lyanna ve Rhaegar meselesinin onaylanmasına istisnai bir azınlık dışı kimsenin itirazı olmasa da aşk meselesine itirazlar gecikmedi ve bu fikrin terk edildiği, hatta Arya'nın başka kadın karakterlerle değiştirildiği iddiası ortaya atıldı. Açıkçası biraz ikiyüzlü olduğu gibi temelsiz salladıklarını görebilirsiniz. Özellikle de mektup taslak konusunda yaptığım videodaki incelemeyi ve Martin'in taslak konusundaki net açıklamalarını hatırlarsınız. Haliyle bu mektup taslağındaki ifşanın aslında kuramın onayı olduğunu ve yeterli olduğunu düşünsem bile gerek itirazlara cevap gerekse emin olmayanların kafasındaki şüphe sesini dağıtmak için bu argümanları sıralayacağım. Zaten burada kesip atsam izleyecek bir şey de olmazdı. Haydi bismillah diyelim ve başlayalım. Taht Oyunları kitabıyla giriş yapıyorum. Üçleme olarak tasarlanan bir seri için ilk kitap kendi içinde en güçlü argümanlara sahip. Jon sırıttı, uzandı ve saçını karıştırdı. Arya kızardı. Her zaman yakın olmuşlardı. İki abi olan biri olarak saçımı karıştırdıkları yahut yanak sıktıkları için hiçbir zaman yüzümün kızarmadığını söylemem gerekir. Abi olan diğer arkadaşlarım için de bu durum aynı. Takdir ederseniz bu çok da olağan bir davranış değil. Türkçe'de de İngilizce'de kızarmak kelimesi
Ya bir hastalıktan ya da güçlü bir duygudan dolayı tenin kırmızı bir hal alması ve sıcak olması olarak ifade edilir. Arya bu sahne sırasında hasta olmadığına göre güçlü bir duygu yüzünden yüzü kızardı. Bu da Jon ile hafif bir temasla bile yaşı düşünüldü. Anlayamadığı güçlü duygular hissettiği ve bunu onun yüzünün kızarttığını görüyoruz. Malumdur, insanlar hoşlandıkları kişiler çerçevesindeki hafif kızarma eğilimde olabilirler. Tabi hemen bir şerh düşmek istiyorum. Martin ilk kitabı yazarken karakterlerin yaşlarını hızlıca büyütmeyi düşünüyordu. Onu hatırlatmam gerekiyor. Tabi beceremedi, hatta belki biraz da bu sebeple Martin 2000 yılında Arya için 40 yaşlarındaki bazı kişilerden daha yaşlı olduğunu söylemişti. Tabi bu zihinsel bir olgunluk yaşı, bedensel değil. Neticede başlangıç povlarında bir dahaki buluşmalarına vakit olduğundan bir şeylerin altyapısını okuyacağı göstermesi için Winterfell sahnelerinde bu tür ayrıntıları eklemesi gerekiyordu. Bu konuda da ayrı bir videom vardı, hatırlarsanız. Karakterler arası ilişkilerin altyapılarının atılması açısından kısa vakti olduğu için birkaç saniyeli bunları göstermişti. İzlemediyseniz ya da ayrıntıları unuttuysanız muhakkak Winterfell bölümünün videosuna bir bakın. Yazar hem çok belirgin olmak istemeyeceğinden hem de başlangıç yaşları sebebiyle hafif dokunuş ve mecaz göndermeler yapmayı tercih edecektir. Tabi yaşlar göz önünde tutulduğunda bu tür göndermeler, sahneler günümüz şart ve değerlerinde rahatsız edici olabilir, kabul ediyorum. Ama buna gelene kadar zaten bu tür bir sürü rahatsız edici şey var. Hikaye tabiatı gereği uçlarda geziyor. Bu da ayrı bir gerçek. Devam edelim. Jon onların gidişini izledi ve Arya da Jon'u izledi. Yüzü Tanrı korusunun kalbindeki havuz kadar hareketsizleşmişti. Bu alıntı bir öncekinde olduğu gibi ilk Arya povundan Robb ile Joff'un avludaki dövüşmesini izlerken. Jon'un o sıradaki odak noktası avludakiler iken Arya'nın odak noktası Jon'un kendisi. Görünüşe göre Arya, Jon çevresindeyken ona odaklanma ve takip etme eğilimindeki, bu da bir önceki konuştuğumuz mesele çerçevesine yaklaşırsak beklenen bir şey. Bir sonraki alıntılarda Jon'un vedalaşma sahnesinden geliyor. Bildiğiniz üzere Jon'un kızlar kılıç alamaz ama pişler alabilir, kızlar armayı alabilir ama kılıcı alamaz şeklinde bir sözü vardı. Kısaca dünyanın düzenini anlatmıştı. Daha önce milyon kere söylediğim gibi Jon veda hediyesi olarak bu düzene baş kaldırırcasına Arya için bir kılıç yaptırıyor ve ona veriyor. Arya kadar sıska bir kılıç ve kendi verdiği hediyeye de bir isim veriyor: iğne. Bu bir bakıma da aralarındaki şaka tabii ki. Birkaç alıntıyla odaklanacağız bu kısma. Arya arkasına baktı. Jon'u gördü ve ayağa fırladı. Sıska kollarını boynuna doladı. Gittiğinden korktum dedi, nefesi boğazına takılıp kalırken. Vedalaşmam için dışarı çıkmama izin vermediler. O sırada Jon onu sardığı paçavraları çıkarmıştı. Uzattı. Arya'nın gözleri kocaman açıldı. 12 gibi koyu gözler. Bir kılıç dedi küçük kısık bir nefesle. Kını günah kadar esnek, yumuşak giri deridendi. Jon kılıcı yavaşça çıkardı. İlk ders dedi Jon. Düşmana sivri ucu sapla. Arya kılıcının düz tarafıyla onun koluna vurdu. Darbe canını acıttı ama Jon kendini bir aptal gibi sırıtırken buldu. Arya son bir kez sarılmak için ona koştu. Neredeyse utanarak kılıcını bir kenara bıraktı ve onu öpücüklere boğdu. Veda sahnesi genel olarak ister romantik olsun ister normal bir sevgi olsun fark etmiyor. İkisi arasındaki yakınlığı son kez göstermek adına inşa edilmiş. Tabii bir iki şey daha var ama o kısımlar videomuzun konusu değil. Arya ve Jon incelemelerine bakabilirsiniz bunun için. Örneğin Jon tabiri caizse bu sahnedeki gibi dayak yediğinde canı yanmasına rağmen tepki vermek yerine Arya'ya sırıtmayı seçiyor. Aslında basitçe sırıtmak kelimesi yerine sırıtırken buldu demesi bile dikkate değer. Zira içgüdüsel bir tepki, şuursuzca yapıyor bunu. Ona kızamıyor besbelli ki. Tavırları vesaire hoşuna gidiyor. Diğer yandan Arya Jon kendisiyle gelemiyor diye neredeyse ağlayacak, sarılmalar, öpücüklü bir olmalar vesaire gırla. Burada kuram kapsamında kılıç sahnelerine dikkat çekiliyor. Yıllardır kılıç, kın ve günah kadar esnek cümlesi yazarın kelime oyunu bir parçası, bir foreshadowing göndermesi olarak yorumlanıyor en azından bazı okuyucular için. Yıllar önce Tumble'dan Rhaenyra Snow isimli hesap Latince kın kelimesi ile ilgili bir bilgi vermişti ve İngilizce'de kın manasına gelen scabbard kelimesinin kadın organı anlamına geldiğini ifade etti ve Reddit'te de Calandra Almanca'da da aynısı olduğunu belirtti. Seride birçok kez kılıcın fallik bir nesne olarak mecaz olarak kullanıldığını biliyoruz. Haliyle kılıç ve kın cinsel bir gönderme haline dönüşüyor ki bizim dünyamızda bu dönüşüm Orta Çağ Avrupa'sında meydana gelmiş. Yatak odasında bu tür bir konuşma ve artı öncesinde gizli bir şey yaparmış gibi kapıyı kapat saklanması gerekiyor gibi sözler, koridor gözlemek için Nymeria'ya dışarıya muhafız koyması gibi diğer şeylerle birleştiğinde bir okuyucu için tuhaf bir hale geliyor kabul etmek gerekirse. Tabii şöyle bir yorum da yapılabilir. Kılıç kelimesi fallik bir nesne olarak seride zaman zaman kullanılmışsa da bu her kılıç gördüğümüz yerde bu anlama gelen gizli mesaj olarak eklendiğini yorumlayamayız. Aksi halde her kılıç kelimesine bu yakıştırma yapılabilir.
Ama o zaman da işin içinden çıkamayız. Bu çok makul bir itiraz olurdu. Ama gelin görün ki kılıç artık kın kelimesiyle birlikte kullanılmış. Özellikle kullanıldığı yerin dikkat çekici olmasına ek olarak kın için kullanılan ek bir deyim var. Günah kadar esnek. İngilizce'de essin genelde bir kalıp deyim olarak kullanılıyor ve çok manasında ve genelde olumsuz bir ifade olarak kullanılıyor. Misal ugly as sin, günah kadar çirkin. Yani çok çirkin manasına geliyor. Günah kadar sefil, günah kadar suçlu. Bunlar sık kullanılan İngilizce deyimler ve hep olumsuz bir duruma daha yoğun bir vurgu yapmak için kullanılmış. Günah kadar esnek tabiri günlük dilde kullanılmıyor İngilizler tarafından ya da Amerikalılar tarafından. Martin kendi kitabı için oluşturmuş görünüyor ve başka bir yerde aynı tabir geçmiyor. Haliyle neden bir kın için günah kadar esnek tabiri oluşturulmuş? Asıl manasıyla bakarsak kullanımı pek doğru değil. Çok esnek anladık ama neden bu olumsuz bir şeymiş gibi belirtiyor? Very supple dese en azından olumlu olarak çok esnek anlamına gelir. Ya günah kadar eski dese en azından çok eski bir kılmış derdik ama öyle de değil. Lakin kılıç ve kın kelimenin mecazen bakarsak o zaman durum değişiyor ve bahsettiğim kapıya çıkıyor. Bu kısmı burada bırakıp diğerine geçelim. Kuzeye giden uzun yol boyunca Arya'nın kahkahası ısıtı Jon'un içine. Bunun çok üstüne durmayacağım. Jon'un ikinci povunun sonu. Veda sahnesi sonrasındaki son cümle. İkisi arasındaki yakınlık göndermeleri sonrası haftalarca süren yolculuk boyunca Jon'un sürekli olarak Arya'yı düşündüğü ve onun kahkahasıyla soğuk havada içini ısındığı bilgisini vermesi oldukça dikkat çekici olduğu bir gerçek. Neticede Jon'un halde sevdiği tek kişi Arya değil. Robb ve Bran da var, hatta Bran hakkında endişeliydi de ama sadece Arya'yı düşünmeyi seçmiş. Arya da kral topraklarına gittiğinde ilk fırsatta Jon'un yanına gitmeyi hayal etmiş ve yanında olmasını dilemişti ki kaçtığı andan itibaren de bunu yapmaya çabaladığını ve başaramadığını biliyoruz. Braavos da eğitimdeyken bile Sam ve Darion aracılığıyla gitmeye yeltendiğini hatırlarsınız. En azından ciddi şekilde bunu düşündüğünü anlayabiliyoruz. Yani ikisi sürekli birbirinin yanında istiyor ve Arya sürekli onu kavuşma derdinde. 9 yaşındaki kızım kendi demirhanemden silahlandırılıyor ve benim bundan haberim yok. Kralın elinin 7 krallığı yönetmesi beklenen ama görünen o ki ben kendi hanemi bile yönetemiyorum. Nasıl oldu da bir kılıca sahip oldun Arya? Nereden buldun bunu? Arya dudağını ısırdı ve hiçbir şey söylemedi. Jon'a babası için bile ihanet etmeyecekti. Bu kısım aslında tam olarak romantik bir gönderme değil. Daha çok ikisi arasındaki güçlü bağ ve sadakat hissine gönderme. Arya şüphesiz ki babasına düşkün ama Jon'a daha fazla bağlı ve sadık, bu sebeple ona zarar verecek herhangi bir şey yapmayı reddediyor. Söz konusu ailesinin geri kanalı olsa bile. Geldik ilk kitabın en güçlü ve muhtemelen en açık foreshadowing'ine. Ki Martin'e ters bir şey aslında. Sen dedi Ned onu alnından hafifçe öperek. Bir kralla evlenecek ve onun kalesini yöneteceksin. Oğullarında şövalyeler, prensler, lordlar ve evet hatta belki bir yüce rahip olacak. Ned bu sözü söylediği sıralarda onun kral olarak kabul ettiği kişi Robert Baratheon idi ve varisi de Joffrey'di ki onun evlenecek olan Sansa'ydı. Haliyle Kral Joffrey, kraliçe Sansa olacaktı. Çocukların Robert'a ait olmadığını öğrendiğinde ise Ned için gerçek varis Stannis haline geldi, yani onun gözünde sonraki kral Stannis'ti. Haliyle eğer ki Ned o sıralarda Essos'tan bir kral bulmayı düşünmüyordu ise Arya'nın ileride bir kralla evleneceğini belirtmesi akla yatkın bir şey değil, kafa karıştırıcı ve anlamı da yok. Tabi Cersei'yi kenara salıp kızını en yakın arkadaşına kraliçe diye verecektiyse bilemem. Bu diğer lordların yapabileceği bir şey olsa da Ned'in yapabileceği bir şey olmadığına göre Ned burada açık seçik bir foreshadowing vermiş ki ironik taraf Martin için dediğim gibi çok fazla açık bir işaret. Neden bazı şeyler için sızlandığını anlamak zor değil. Netice olarak Jon'un muhtemelen meşhur bir Targaryen prens olması onun ileride demir tahtlıcının hakiki varis konumuna sürüklüyor. Tabii olarak da onu Targaryen kralı yapıyor. Zaten 3 kral muhafızını Viserys korumak varken Jon'u korumayı seçmesi bile başlı başına bunu gösteriyor. Muhafızlar için asıl kral Jon'un kendisiymiş. Zaten kendisinin sonraki kitapta Kuzey Kralı olması beklediğimiz için Ned'in sözleri daha anlamlı hale geliyor. Tabi bu konuda iki itiraz görmüşlüğüm var. İlk itiraz Ned kızına teselli vermek istiyor kadar. Bir babanın tesellisi şeklinde. Kızınıza teselli vermek istiyorsun, olmayan bir kral ile evleneceğini söylemezsiniz arkadaşlar. Harika bir lord ile evleneceğini söylersiniz. Aksi halde gayet yalan söylemiş olursunuz. Örneğin Sansa'ya nişanı bozacağını söylediğinde sana başka kral bulurum kızım demedi adam. Sana layık iyi bir lord bulacağım dedi. Ya da lord oldu neyse. Başka kral bulurum deseydi de oldukça saçma olur gerçi. Çünkü başka kral yok. Arya için söylemesi de aynı derecede saçma işte. İkinci itiraz ise İngilizce'de kullanılan eklere dikkat çekmiş bazıları. A king diyor, the king değil. His castle diyor, the castle değil. Bu farklı teselli işte öylesine kullandı demek için öne atıyorlar ki bunun da kendi için çok bir anlamı yok. Yani iki şekilde de kullanılsa teselli ve benzer bir şey destek olarak öne sürülemez. Kaldı ki Martin bu tür şeylerin hangisini öylesine amaçsız kullanmış kitapta?
Daha önemlisi tabii ki de dik takısı kullanmayacak. Eğer a king yine dik derse mevcut olan kralı kastetmiş olacak. Belirgin yegane kral Robert çünkü. O zaman şöyle olur. Baba kral Robert ile mi evleneceğim? Saçmalama. Oysa Ned'in bahsettiği kral daha ortalıkta yok. Kendisi surda ter atıyor. Daha doğrusu ölümüne donuyor. Misal serinin ismi de The Song of Ice and Fire değil. A Song of Ice and Fire. İlk kitapta A Game of Thrones. The Game of Thrones değil. Şimdi belirgin bir kişi olay vesaireden bahsetmiyorlar bu isimlerle diyemeyiz. Öylesine yazmış da diyemeyiz. Zira biz neyden bahsettiğini, neye işaret ettiğini gayet net biliyoruz. Bu cümleyle ilgili son bir şey daha var. Yıllar evvel serinin çizgi romanı hazırlayan Daniel Abraham, Martin'le bir konuda sık sık görüşmüştür. Bu görüşmelerden birinde yazar kitabın ilk bölümlerinden bir satıra işaret ederek seri sonuna işaret ediyor demiş ve cümleyi korumasını istemiştir. Ben buradan dizide farklı yazılmış bir cümlenin diziye göre yazıldığını düşündüm. Tabi Daniel bu cümlenin ne olduğunu hiçbir zaman açıklamadı. Sadece kitabın ilk bölümlerinde olduğunu söyledi ki bu da bende Winterfell bölümünü akla getirdi. Okuyucular ağırlıkta Tyrion'un kardeşlerinin sur tepesinde durmak ve aşağı işemek istiyorum sözünün üstünde durarak ondan bahsettiği görüşünde. Olasılığı tabii ki göz ardı etmiyorum. Sur'un ayakta kalacağına inanmasam da kaldığını farz ettiğimizde Tyrion'un sura postalanması ve son sahnenin de onunla bitmesi ilginç olabilirdi. Tabii benim tahminim ki tek böyle düşünen ben değilim. Bu bahsi geçen cümlenin kralla evleneceksin cümlesi olduğu. Zira ilk sezon diziyle kitap arasında dikkate değer tek cümle farkı bu. Ve Tyrion o sözünü de sayabiliriz ama bu kısım tartışmalı tabii. Bildiğiniz gibi dizide Ned bir lord ile evleneceksin demiştir. Dan ve David kendilerince bir sebeple bu kelimeyi değiştirdiler. Ya neye işaret ettiğini bildiklerinin ama dizide buna göre bir hikaye düşünmediklerinden değiştirdiler ya da bilmiyorlardı ve cümle bu haliyle daha önce bahsettiğim sebeplerle onlara da mantıksız geldi ve değiştirdiler. Kitap bitmeden bu kısım aydınlığa kavuşmayacak tabii ki. Bu kral ve kraliçe meselesinde Jon ve Arya'nın Nihai Kaderi isimli videoya bakmanızı tavsiye ederim. Orada daha fazlası var. Videoyu haddinden fazla uzatmak istemiyorum ama bir tane alıntıyı kullanmam gerekiyor. Altın pelerinlerden biri ona işte bu kalenin gerçek kralı demişti. Günahtan daha yaşlı ve 2 kat daha kötü. Bir keresinde kral kraliçenin babasına ziyafet veriyordu ve o kara piç masanın üzerine zıplayıp Lord Tywin'in parmaklarının arasından kızarmış bir bıldırcın kaptı. Robert o kadar güldü ki patlayacak gibi oldu. Ondan uzak dur çocuğum. Çok hızlı bir şekilde onu tam gözünün ortasını öptü ve pençeleri yüzünü bulmadan bir an önce başını geri çekti. Kızılkale'nin ünlü siyah kedisi. Okuyucuların Balerion olduğunu inandığı ve Arya'nın da en sevdiği kedi. Kendisi Lannister'lardan pek hoşlanmıyor. Tommen gibi tatlı bir çocuktan bile. Eğer haklıysak bu kedi Jon'un ölen ablasına ait ki genelde Targaryenların ve Rhaegar'ın çocuklarının temsili gibi görülebilir. Daha önemlisi Karapiş denilerek burada Jon'un lakabına da gönderme yapılmış ve yaşayan en büyük erkek evlat olarak Kızılkale'nin gerçek kralı aslında kendisi, tabii meşhur ise ki öyle olduğuna inanıyorum biliyorsunuz. Kızılkale'nin gerçek kralı olan Karapiç özelde Jon'u simgeliyor. Arya'nın bu kediye duyduğu ilgi ve sevgi, Jon'a duyduğu ilgi ve sevgi temsili. Bilhassa bir önceki alında sen bir kralla evleneceksin sözüyle birleştiğinde daha manidar hale geliyor. Ve Arya, onu Rob'dan bile daha çok özlüyordu. Sıska küçük şey. Dizleri sıyrılmış, saçları birbirine karışmış ve yırtık kıyafetleri öyle vahşi ve inatçıydı ki Arya hiçbir zaman uyum sağlayamadı. En az Jon kadar. Yine Jon'u her zaman gülümsetmeyi başarırdı. Şimdi onunla birlikte olmak, saçlarını bir kez daha karıştırmak, yüzünü buruşturmasını izlemek, kendisiyle birlikte bir cümle tamamlandığını duymak için her şeyi verirdi. Jon burada olup ona küçük kız kardeş deyip saçını karıştırsaydı her şeyini verirdi. Arya ve Jon'un birbirlerine karşı duygu ve düşüncelerinin paralelliklerine bir örnekti bu alıntı. Bunun gibi birbirlerini düşündüğü, sık sık andığı ve özellikleri birçok örnek var. İkisi de birbirlerini 5 kitap boyunca ortalama 40 defa düşünüyor, anıyor. Bu oldukça fazla bir oran. Genelde yazar aile bağının yoğunluğunu gösteriyor şeklinde itiraz gelir buna. Bu hem doğru hem yanlış. Tabii olarak her insan sevdiği aile üyelerini sık sık anar, düşünür. Bir yazar olarak böyle bir yakın aile ilişkisi yazdığınızda da bunu sık bahsetmeler, anmalarla desteklersiniz. Lakin bu kadar değil. Atıyorum her kitapta 2 veya 3 kere olsa bu normal bir seviye kabul edilebilir. Misal Jon için Robb sadece yakın bir kardeş değil, ayrıca en yakın arkadaştırdı ve onu da ilk kitaptan beri zaman zaman anar, düşünür ve özlem duyar ama toplasanız ailenin sayısına yaklaşamaz bile. Arada devasa bir oran farkı vardır. Hala ister istemez yazarın burada özel bir şey yaptığını düşünmek, kasıtlı olarak bu kadar sık sık birbirlerini almanın sağlayarak bize bir şey anlattığı çıkarımını yapmak durumundayız. Okuyucuların bazıları bunu fark etmiş ki bunlar birbirlerini niye bu kadar çok seviyor ve ayrı olmana rağmen sık sık buna parmak basılıyor diyerek sevgili yazar sen bize bir şey mi anlatmaya çalışıyorsun diyerek sormuşlar.
İkisi arasındaki ilişkide ilgi çekici kısımlardan biri de ikisinin sık sık birlikte bir cümle tamamlamaları. Bu aslında çok dikkat çekici bir özellik çünkü Davide Rappaport gibi ilişki uzmanları bunu şöyle açıklıyor. Düşünceleriniz ve fikirleriniz iç içe geçiyor ve zihinsel olarak bağlantı halindesiniz. Yani ruh eşi vurgusu yapıyor. En azından buna dair işaretlerden biri. Birbirlerinin cümlesini tamamlayan insanların ruh eşi olduğu fikri klasik bir toplumsal algıdır. Martin de Arya ve Jon'da bunu bize ilk sahnelerinde gösterdiği gibi daha sonrasında da birkaç kere bunu sık tekrar eden bir şey olduğunu vurguladı. Bunun nedeni sorgulamaktan çekinmeyen arkadaşlar. Şimdi ikinci kitap olan Kralların Çarpışması ve üçüncü kitap Kılıçların Fırtınası'na geçiyoruz. Bu iki kitapta en güçlü gönderme ve aslında benim için en önemlilerden biri de Jon ve Ygritte arasındaki ilişki artı mağaradaki sohbetleri. Zira bu bize Jon'un zihinsel altyapısıyla ilgili birkaç bilgi edinmemizi sağlıyor. Hatırlayacağınız üzere sur ötesine geçtiğinde Jon uyuyan 3 yabanıl erkek buldu. İkisini öldürürken üçüncü kişinin bir kız olduğunu fark edince durmuştu. Ygritte yabanıl geleneklerine göre Jon'un onu çaldığını söyleyerek onu eş olarak alma hakkına sahip olduğunu vurgulamıştı. Hatta bunu beklemişti. Daha sonra Jon gizli görev icabı yabanının arasına sızdığında bu kızla aşık olarak sevgili oluyordu. Burada bizim üstünde duracağımız iki kısım var. İlk kısım Ygritte'i Arya'ya benzetmesi ve karşılaştırması. Uyuyan adam kalkmıştı. Postların altında otur halde duruyordu. Jon kamasını çıkardı. Yabanını saçlarından yakalayıp bıçağın ucunu çenesinin altında bastırırken kadının elleri dondu. Bir kız. Jon kızın gözlerindeki korkuyu ve ateşi görebiliyordu. Beyaz boğazından kamanın ucunun deldiği yerden kan sızıyordu. Sadece bir hamle ve bitecek dedi Jon kendine. Öyle yakındı ki kızın nefesindeki soğan kokusunu duyabiliyordu. Benden daha büyük değil. Kızdaki bir şeyler Arya'ya düşünmesine sebep oluyordu. Birbirlerine hiç benzemiyorlardı halbuki. Kuş yuvasına benzeyen kızın saçları karmakarışıktı. Çöküp oturduğu yerde tıknazmış gibi gözüküyordu ama bunun sebebi üstündeki kat kat deriler ve kürklerdi. Onların altındaki bedeni en az Arya'nınki kadar cılız olabilirdi. Evli değildi ve tercih ettiği silah boynuz ve saz ağacından yapılmış kısa kavis bir yaydı ama mızrakçı ona tam uyuyordu. Ona biraz kız kardeşi Arya'yı hatırlatıyordu ama Arya daha genç ve muhtemelen daha zayıftı. Giydiği kürkler ve derilerle Ygritte'in ne kadar tombul ya da zayıf olduğunu söylemek zordu. Amacım seni çalmak değildi demişti Jon. Bıçağımı boğazına dayana kadar senin bir kız olduğunu bile bilmiyordum. Hiç istemeden öldürdüğün bir adam da isteyerek öldürdüğün adam kadar ölüdür demiş Ygritte inatla. Jon onun kadar inatçı biriyle hiç karşılaşmamıştı. Belki kardeşi aile dışında. O hala benim kardeşim mi diye merak etti. Peki kardeşim miydi? Jon asla gerçek bir Stark olmamıştı. Lord Eddard'ın annesiz piçiydi sadece. Kış yarında Theon Greyjoy'dan daha fazla yer yoktu ve bu kadarını bile kaybetmişti. Unutmadan ilk bahsetmek istediğim şey Jon'un Ygritte'i o kıyafetler içinde ilk önce erkek sanması ve daha sonra onun bir kız olduğunu anlaması. Bu Arya'nın da sık sık başına gelen bir şey. Hatta bir süre erkek kılığında da seyahat etmişti. Nöbet kahvelesinin içindeyken hatırlarsanız. Zaten hemen akabinde ondaki bir şeylerin Arya'yı anımsatması da dikkate değer ayrı bir ayrıntı. Ayrıca Ygritte'in kızı olduğunu fark etmesi Jon'u durduran ilk şeydi ama dikkat ederseniz yine de tek bir hamlede öldürmeyi düşünürken Arya'ya benzetmesiyle hamle yapmaktan tamamen vazgeçiyor. Daha sonraki alıntılarda ise Ygritte ve Arya benzetmelerine devam ediyor. İkisinin de bedenlerini kafasında iki kere karşılaştırıyor. Jon incelemelerinde bahsettiğim gibi bu karşılaştırma işi pek bir mide bulandırıcı. Aklı başında kimse sevgilisiyle kardeşinin vücudunu kıyaslamaya kalkmaz. Peki Jon aklı başında değil mi? Teknik olarak en aklı başında karakterlerden biri öyleyse yazarın derdi nedir? Eğer sapık bir fantezisi olduğunu inanmıyorsunuz burada yazarın biz okuyuculara bir şeyler işaret etmek istediğini göstermeye niyet ettiğini düşünürsünüz. Zaten 4. son altıda Jon tekrar Ygritte'i Arya'ya benzetiyor ve akabinde o benim hala kardeşim mi peki öncesinde hiç kardeşim olmuş muydu diyerek aralarındaki kan bağını konumu sorguladıkları kısa bir anda devam ediyor. Robb Bran Rickon Sansa ile değil Arya ile olan bağı sorguluyor dikkat edin. Diğerleriyle olanı neden sorgulamıyor? Neden sadece Arya? Yorumu size bırakıyorum. Burada durup bir soru soralım. İlk alıntıda da Jon'u dikkat çektiği gibi görünüş olarak hiç birbirlerine benzemeyen bu iki karakter nasıl olur da Jon'u Arya'ya anımsatır? Kızıl saçlı olduğu için benim aklıma ilk gelecek kişiler Catelyn ve Sansa olur. Zira aile içinde tanıdığım tek kızıl saçlı kadınlar onlar. Hatta sırf bu sebeple kıza gıcık bile olurdum. Cat Peach diye Maya Stone'a gıcık olmuştu hatırlarsınız. Sırf ona Jon'u anımsattığı için ama durum böyle ilerlemiyor bizim oğlanda. O halde Ygritte'deki ne Jon'u Arya'ya anımsattı? Aslında bu sorunun cevabını Martin bize veriyor. Bu belirli bir fiziksel tipe bir gönderme ve Jon'un takdire şayan bulduğu şeyin bir göstergesi. Bu sanki birinin size birini hatırlatması gibi biliyorsunuz. Diğer insanlar orada yaşayan küçük kemirgenlere benzer saçlar yüzünden rahatsız olabilir.
John buna alıştığı için onu rahatsız etmiyor. Yani Martin'in söylediğine göre Ygritte'in hiç taranmayan kabarık saçları ona Arya'nın taranmayan saçlarını anımsattı. İki kadın karakterinin de saçlarında yuva varmış gibi bir görüntü var. John aileden buna alışkın olduğu için Ygritte'in bu halde ona garip gelmediği gibi hoşuna da gidiyor. Son kitapta Val için kulede yardım için beklemeyecek bir Prenses Milmane'de bir tabir kullanmıştı. İlk kitapta ziyafette de Marcella için sıkıcı, tatsız bir kız ifadesi kullanarak onu hor görmüş. Çünkü Marcella geleneksel bir prenses lady tiplemesini temsil ediyor Jon'un gözünde ve Jon böyle kadınlardan hoşlanmıyor. O daha çok Arya, Ygritte, Val gibi gelenek dışı kadınlardan hoşlanıyor. Kimsenin yardımını aramayan, kılıcını savuran güçlü kişiler, hatta ölümcül kişiler. Jon Ygritte'in yaşlı adamı gözünü kırpmadan nasıl öldürdüğünü hatırlarken onu sevmekle hata ettin, onu terk etmekle hata ettin şeklinde bir iç hesaplaşma yaşıyordu. Keza Val için de ölümcül biri olduğunu söyleyerek ona sahip olabilirdim ama yeminlerimi onurumu seçtim. Bir piçin onuru diyerek aslında kendine de biraz hayıflanıyor. Arya'nın da benzer şekilde biri olduğunu hepimiz iyi biliyoruz. Hatta Ygritte ve Val'dan daha tehlikeli ve ölümcül. Özetle Jon için bir kadın Arya'ya benziyorsa bu iyi bir şey. Bunun sebebine gelince tamamen Jon'u büyürken gördüğü rol modellerden kaynaklı. Catelyn geleneksel bir lady olarak ona davranışları sebebiyle Jon üstünde olumsuz bir etkiye sahip ama Arya onun için gelenek dışı bir lady olarak olumlu bir etkiye sahip kadın model oluşturdu. Bu da Jon'un kadınlar konusundaki zevkini şekillendirdi ve günün sonunda ona Arya'yı anımsatan kadınlar ilgisini çekmeye başladı. Misal Dany'de de Viserys erkek rol modelde pisliğin biriydi ama Jon'un aksine Dany'nin olumlu bir erkek rol modeli olmadığı için erkek zevki de kötü bir şekilde gelişti. Sonuç olarak Jon bütün kadınlarda Arya'nın özelliklerini arıyor. Bu kısmın son yorumunu da gene size bırakıyorum. İkinci kısım ise Jon ile Ygritte'in kardeşler hakkında sohbeti. Uzun mızrak onun kolunu kırdı. Çocuk kaçtı ve bir daha asla denemedi. Bir kez bile. O halde uzun mızrak değildi. Jon rahatlamıştı. Cana yakın yüzü ve dostça tavırlar yüzünden uzun bir rıza seviyordu. Ygritte Jon'u yumrukladı. Bu çok iğrenç. Kız kardeşine yatar mıydın? Uzun mızrak senin kardeşin değil. O benim köyümden. Hiçbir şey bilmiyorsun Jon Snow. Gerçek bir erkek çok uzaklardan bir kadın çalar. Kabilesini güçlendirmek için. Jon Ygritte'e ilk sevgilisini sorduğunda aralarında geçen konuşma buydu. Yakınlıkları yüzünden uzun mızrak olabileceğini düşünmüştü ama bu fikir Ygritte için iğrenç bir düşünceydi. Jon ile kuramı ile ilgili verilen ilk tepkilerden biri genelde şudur. Jon asla böyle bir şey yapmaz. Kuzeni olması birlikte büyüdü gerçeğini onun için değiştirmez. Pekala bu oldukça anlamsız bir itiraz. Zira Martin Jon'u tasarlarken tam da bu şekilde yazmış arkadaşlar farkındaysanız. Taslak mektup bize bunu gösteriyor. Tabii ki aksiyonda bir açıklama olmamasına rağmen yazar bu fikirden de vazgeçmiş olabilir. Bu ihtimali kabul edebiliriz. Lakin metin içinde Jon'un zihniyeti gayet net şekilde ortaya konuyor. Sadece 3. kitapta değil ayrıca 5. kitapta da devam ediyor benzer bir mantık. Adım adım gidelim. İlk olarak Jon uzun mızrak fikrinden bahsettiğinde Ygritte'in verdiği tepkiyi gördünüz. İğrenç, kız kardeşinin yatar mıydın sorusunu yöneltiyor ama Karapiç bu soruya cevap dahi vermiyor. Dahası Jon'un başka bir itirazı var. Uzun mızrak Ygritte'in erkek kardeşi değil. En azından öz değil. Sadece onun köyünden kardeş gibi yakın olup birlikte büyüdüğü çok yakın biri. Öyle yakın ki kızı çalmaya gelen oğlunu pataklamış, kolunu kırmış. İngilizce'de buna foster siblings deniyor ya da foster child diyebilirsiniz. Buradaki anahtar kelime foster. Aileniz kendilerine ait olmayan bir çocuğu alıp yetiştirme kararı verirse o çocuk onların foster çocuğu oluyor. Sizin de foster kardeşiniz. Türkçe'de buna karşılık gelen bir kelime olmadığı için üvey kardeş diye çevrilmiş kitaplarda. Gerçi buna yakın bir kelime var denebilir. Besleme çocuk ama bunlar genelde hizmet işlerini gördüğü için tam denk gelmiyor. Örneğin Theon da Stark çocuklarını foster kardeş olarak tabir etmekte ve kendisi Sansa evlendiğini hayal dahi etmişti zamanında. Benzer şekilde çevresindekiler de onu kardeşliğine ihanet etmekle suçlamıştı. Sonuç olarak Jon'un kafa yapısına göre öz kardeşi olmadığı sürece foster kardeşiyle evlenmekte, sevgili olmakta bir beis yoktur ki bu işin özünde Westeros'un kültürüdür ama yabanıl kültürüne ters bir durum tabii ki de. Yani sadece Jon'un kafa yapısına özel de değil. Theon ve Sansa meselesi buna bir örnek. Bir diğer örnek Bran'ın amcaları Dustin Lord'un tarafından foster alınmış ve kızını onunla evlendirmek istiyordu bu adam. Ned ve Robert da Lord Arryn tarafından foster alındı. Yani himaye edilmiş yani. Bizde bu şekilde de çevirebilir ama onlar da foster. Takdir edersiniz ki Jon da Ned'in foster oğlu. Ve Theon'da olduğu gibi Stark çocukları onun foster kardeşleri. Ve ayrıca kuzenleri. Bu sebeple Westeros kültüründe kardeş gibi büyümek, öyle birine seslenmek vesaire çok mühim değil. Gerçekte kan bağı olmadığı sürece tabii ki. Jon için de sorun değil haliyle. Zaten mektupta bu ortaya çıktı. Jon Vale rahatlıyordu. Kuzen evlilikleri batıda biraz sakat bir şey aslında. Kimi yerde sorun değilken kimi yerde de ensest kabul ediliyor özellikle Katolikler için. Belki de biraz da bu sebeple Martin kuzen ve benzeri meseleler için de örnek vermiş kitapta. Tywin kuzeniyle evlenmiştir.
ve Ned'in babaları da keza aynı şekilde kuzenleriyle evlenmiştir. Lord Redwyn kendi kuzeniyle evlenmiştir. Bu şekilde Westeros kültüründe kuzen evliliğin serbest olduğunu bize göstermiştir. Bu kitabı bir Türk yazsa böyle bir şey göstermek zorunda kalmaz. Zira zaten olan bir durum bizim kültürümüzde. Tabii kişisel olarak farklı olabiliyor. Daha önemlisi karmaşık akraba ilişkileri içinde bir örneğimiz var. Theon örneğinde durum bilinçli bir nokta. Yani herkes birbiriyle kan bağı olmadığını vesaire biliyor, aynı ailede değiller. Farklı kültür ve soy isimlerine sahipler. Bu sebeple Theon ve Sansa arasında olası bir evlilik tabii ki sorun oluşturmaz ama kardeş olduklarını düşünüp öyle büyümüş iki akraba karakter için çevresindeki insanlar bunu hoş gözle bakmazlar diye itiraz gelebilir. Neticede diğer insanlar da onları kardeş kabul edip öyle yaklaşmışlar ama Kazın Aya öyle değil arkadaşlar. Martin bunun içinde bize Aerys Karstark ve amcası örneğini vermiş. Gerçekte babasının kuzeni, yani amca oğlu olan bu amca işin özünde Aerys'in de ilk kuzeni oluyor. Yani onların bakış açısında birinci derece kuzenler ama nedenini kendisine pek anlamadığı bir sebeple sürekli ona amca diye seslenip o şekilde görüp büyümüşler kardeşleriyle. Yani öz amca gibi bir yaklaşım sergilemişler. Neticede babasının amcası oğlu ile Aerys'i evlendirmeye çalışıyor ve kimse de çıkıyor ya kuzen de olsa amca diye seslenmiş. O şekilde kabul edip büyümüşler, nasıl evlendirmeye kalkar diye söylenmiyor. Bu konuda ayıplamıyor zira o kültürde, en azından kuzey kültüründe ayıplanacak bir durum yok. Jon da Stark çocuklarının birinci derece kuzeni ve benzer bir karmaşık aile ilişkisi sahibi olarak büyümüş durumda. Neticede yazarın böyle karmaşık bir ilişki eklemesinin sebebini sorduğumuzda bize altyapı kuruyor, cevabını vermek daha makul görünüyor. İkinci ve üçüncü kitapta üstüne durmak istediğim ana kısımlar bunlardı. Şimdi son iki kitaba geçiyoruz. Unutmayın ki son kitapta Jon'un hikayesindeki ana nokta Arya'nın kendisidir. Son sınavı yani. Elindeki iğne ona fısıldıyor gibiydi. Sivri ucu sapla diyordu ve sakın Sansa'ya söyleme. Mikkel'in işareti kılıcın üzerindeydi. Bu sadece bir kılıç. Eğer bir kılıç ihtiyacı varsa tapınağın altında yüzlerce kılıç vardı. İğne gerçek bir kılıç olamayacak kadar küçüktü. Bir oyuncaktan fazlası değildi. Jon bunu onun için yaptığında aptal küçük bir kızdı. Bu sadece bir kılıç dedi. Bu kez yüksek sesle. Ama değildi. İğne Robb'tu, Bran'dı, Rickon'dı. Annesi ve babasıydı, hatta Sansa'ydı. İğne kışlarının gri duvarları ve halkının kahkahalarıydı. İğne yaz karlarıydı. Yaşlı dalının hikayeleriydi. Kırmızı yaprakları ve korkunç yüzüyle kalp ağacıydı. Cam bahçenin sıcak toprak kokusuydu. Odasının panjurlarını tıkırdatan kuzey rüzgarının sesiydi. İğne, Jon Snow'un gülümsemesiydi. Saçlarımı karıştır ve bana küçük kardeşim derdi diye hatırladı ve birden gözleri yaşardı. Bu alıntı temelde Arya için iğnenin temsil ettiği her şeyi anlatıyor. Ailesi, evi ve onu sevdiği her şey ve herkes. Yani Arya'yı Arya yapan her şey, kimliği. Ama en çok da Jon'u temsil ediyor. Bilhassa Jon'u hatırlarken iğne onun gülümsemesiydi demesi dikkat çekici. Çünkü bizim Jon söz konusu olduğunda gülümsemek pek de onu anlatırken kullanacağımız bir özellik olmazdı. Genelde huysuz, az gülümseyen, ciddi bir yüz ifadesi insanları sessizce izleyen biridir Jon ama Arya onu hatırlarken gülümsemesiyle hatırlıyor. Neden? Çünkü Jon'un da önceden söylediği gibi ne olursa olsun Arya Jon'u hep gülümsetmeyi başarırdı. Sura giderken bile Arya'nın kahkahasıyla içini ısıtmıştır. Kısacası Jon az gülümseyen biri olsa da Arya'ya hep gülümseyen biridir. Sık sık. Bu sebeple Arya Jon'u gülümserken hatırlıyor ve besbelli ki onun gülümsemesini seviyor. Bu sebeple yine onun gülümsemesi. Akabinde ona sessiz şeklinde hatırlayıp ağlamasa duyduğu özlemi anlatıyor. Braavos'ta bile onu dönmeye çalışması, onu hatırlayıp ağlaması ikisi arasındaki bağın güçlü oluşuna vurgudur ki bu kızın o dönemlerde kolay kolay ağlamayan sert birine dönüşünü unutmayın. Gördüğünüz gibi ilk önce kılıçtan vazgeçmeye çabalasa da artık ondan vazgeçemiyor. Zira iğne Jon ve sevdiği her şeydi. Ondan ve diğerlerinden vazgeçemiyor ve onu daha sonra bir yere gizliyor. İğneyi ona Jon verdi ve Jon'dan gelen bir şey onun kimliğini temsil eden ve Arya'nın kimliğini koruyan bir çapaya dönüşmüş halde. Şimdi Arya'dan tekrar Jon'a dönelim. Ya kızlar diye sordu bir kız. Jon'un Arya'yı en son gördüğü zamanki kadar genç görünüyordu. 16 yaş ve üstü. 12 yaşından küçük oğlanları alıyorsunuz. 7 krallıkta 12 yaşındaki oğlanlar genellikle yaver olurdu. Birçoğu yıllardır silah eğitimi alırdı. 12 yaşındaki kızlar çocuktu. Ama bunlar yabanıl. Nasıl istersen. 12 yaşında erkek ve kız çocukları. Aslında bu alıntı doğrudan bir romantizm göndermesinden ziyade yine bir zihniyet altyapısı ile ilgili bir işaret ve Martin'in yol yapma çabası var. Bunun üstüne duracağız. Birçok defa söylediğim gibi serideki yaş meselesi yazarın başına bela olmuştur. Arzu ettiği kadar onları yaşlandırmak için çaba sarf etse de başarmaktan şimdilik uzak. Bu sebeple siz kafanızdan birkaç yaş ekleyin diyerek eleştirili savmaya çalışmıştır.
5 yıllık atlamanın ana sebebi de aslında genç karakteri hızlıca büyütmek ve Arya ile Bran'ın eğitimini de tamamlamaktı. Birkaç kere bu atlamanın meselesinin neden başarısız olduğunu farklı söyleşilerde anlattı. 2 ayrı söyleşiden 2 alıntıyı hızlıca hatırlayalım. Martin planlanan 5 yıllık atlama hakkında gerçekten aptal hissettiğini söyledi. Başlangıçta Jon'un surda otururken Lord Kumandan olduğumdan bu yana yıllar oldukça sessiz geçti ama bunun şimdi ortadan kalkmaya başlayacağını düşünmeye başladı diye hayretini ifade etti. Yetişkinler Arya'nın ergenliğe girmesini bekleyemez diyerek de atlamanın sebeplerinden birini de açıklamış oldu. 5 yıllık atlama Arya ve Dany gibi karakterler için işe yaradı ama yetişkinler veya çok fazla aksiyona sahip olanlar için pek işe yaramadı. Jon'un son 5 yılda pek bir şey olmadı, çok güzel geçti diye düşündüğü bölümler yazıyordu ve Cersei'nin son 5 yılda çok fazla insan öldürmek zorunda kaldı diye düşündüğü bölümler. Böylece sonunda bıraktı. Bu kadar çok hayrana bundan bahsetmemiş olsaydı daha önce bırakacağını söyledi. 12 yaşındaki bir dünya fethetmesi gerekiyorsa öyle olsun. Bu iki alıntıda ortak kısımlardan biri Arya. İlkinde Arya'nın ergenliğe girmesine bir gönderme var. Onun büyümesini bekleyemezlerdi derken ikincisinde de 12 yaşındaki bir dünya fethetmesi gerekiyorsa öyle olsun diyerek üstü kapalı bir gönderme yapıyor. Ve yapması gereken ne varsa mevcut yaşında yapması gerekecek demeye getiriyor. Tabi isim vermediği için bu kişinin Arya olduğu malum değil, itiraz yapmak isterseniz kulağa ilk aşama makul gibi gelse de seride hikaye gidişatını etkileyecek karakterler arasında bir sonraki kitapta 12 yaşına girecek tek kişi Arya. Bran bile seri bittiğinde en fazla 11 yaşında olabilir. Karakterlerin listesini çıkartıp yaş sıralamasını kendiniz de kolayca yaparak bu sonuca ulaşabilirsiniz aslında. Dünyayı fethetme meselesi konumuz dışında karakterin seri içindeki önemli rolüne dikkat çeken bir şey ama bizim odak kısmımız şu an yaş meselesi. Jon alıntısında yabanıl kız 12 yaşındaki erkekleri alıyorsa 12 yaşındaki kızı da almasın demeye getiriyor. Jon ilk aşama bunu düşünmüyor, zira ona göre surda vazife almak, silah ve benzeri şeylerle uğraşmak Westeros'ta 12 yaşındaki kızlar için uygun değil. Çok genç kalıyor ama erkekler öncesinde silah eğitimi alıp 12 yaşına yaver oldukları için bu vazifeye uygun. Kızın itirazı sonrasında ise tabii bu kız Westeros'ta alelade biri değil, bir yabanıl. Yabanılların hayatları zordur ve bu yaşlarda kız da erkek de savaşmayı öğrenir, mücadelesini verir, yani olgun olurlar demeye getirerek isteğini kabul ediyor ve 12 yaşındaki kızları da alıyor. Bence Martin burada görmüş, geçirmiş, zorlu yaşam mücadelesi vermiş genç karakterlerin olgun olduğunu, bedensel yaşlarına rağmen zihin yaşının ileride olduğunu vurgulamaya çalışarak okuyucunun algısını şekillendirmeye çalışıyor. Özellikle son alıntıdaki son cümleyi göz önünde bulundurun. Yazar boş yere Arya için 40 yaşındaki kimi kişiden daha yaşlı demedi. Zaten bilhassa Mercy bölümünü okursanız ve Arya'nın gerçek yaşını bilmezseniz okuduğunuz bu kişinin 11 yaşında olduğunu düşünmezsiniz. Bu sadece tabii ki Arya için de geçerli değil. Dany hatta Jon için de geçerli. Son kitapta ayrıca Quentyn'in 12 yaşındaki bir kıza aşık olduğunu ve çiçek açınca evlenmeyi arzuladığını biliyoruz. Westeros'ta genelde bir nişan evlilik yaşı 16'dır. Bu ideal yaşlar arkadaşlar ama bazı durumlarda nişan ve evlilik çok daha genç yaşlarda yapılmıştır. Bunun da birçok örneğini gördük. Örneğin Lyanna çok daha erken yaşlarda nişanlandı. Kraliçe Alicent Targaryen 12-13 gibi genç bir yaşta evlendi. Tyrell Lannister bebekle evlendirildi. Sam'in erkek kardeşi de küçük yaşlarda evlendirildi. Arya şu anda 11 yaşında. Ramsay Snow ile evlendirilmesinde beis görülmedi. Dany 13 yaşında evlendirildi. Sansa 10-11 yaşlarında nişanlandırıldı. Bu sebeple Quentyn'in bu yaştaki biriyle evlenmeyi düşünmesi şaşırtıcı değil kitapta. İdeal yaş 16 olsa da Asaf evreninde bu bir tabu değil. Haliyle Martin bence bu şekilde örnek ve vurgularla yine bizim algımızı oynayarak alıştırmaya çalışıyor yaş meselelerine. Netice itibariyle Jon ve Arya bir araya geldiğinde Jon dişi kurduğu ilk aşama çocuk olduğunu düşünme eğiliminde olacaktır ki son kitapta öyle düşündü biliyoruz çünkü en son öyle bıraktı. Ama bir yabanıl gibi hayat süren ve hızla olgunlaşmak, büyümek zorunda kalan Arya'nın kısa sürede neye dönüşünü anlayacağı için bu algısı ona göre değişecektir. Aslında ilk aşama Arya'yı tanımazsa şaşırtıcı olmazdı. Theon'un Jon'un foil olduğunu düşünürse kız kardeşiyle yıllar sonra tekrar bir araya geldiğinde onu tanımamıştı. Neticede bu kız döndüğünde aynı görünmeyecek. Daha büyümüş olacak, daha değişmiş olacak. Roose Bolton bütün dürüst notları höyüklere çağırıyor. Demir tahtta olan sadakatlerini beyan etmek ve oğlunun evliliğini kutlamak. Jon'un kalbi bir an için durdu. Hayır, bu mümkün değil. O babamla birlikte kral topraklarında öldü. Lord Snow, Clydes donuk pembe gözle dikkatlice Jon'a baktı. Siz iyi misiniz? Kötü görünüyorsunuz. Arya Stark'la evlenecek. Küçük kız kardeşimle. Jon o anda Arya'yı görür gibi oldu. Kirli yüzü ve dağınık saçlarıyla uzun yüzlü, ince bacaklı yumru dizli sivrik dirsekli Arya. Onun yüzünü yıkacaklar ve saçlarını tarayacaklardı. Jon bundan emindi ama Arya'yı ne bir gelinin içinde ne de Ramsay Bolton'un yatağında hayal edebiliyordu. Ne kadar korkarsa korksun bunu belli etmeyecek.
Eğer adam ona dokunmaya denerse Arya onunla dövüşecek. Kız kardeşiniz dedi Demir Emmet. Kaç yaşında? Şimdi 11 yaşında olmalı diye düşün Jon. Hala çocuk. Benim kız kardeşim yok. Sadece erkek kardeşlerim var. Sadece siz varsınız. Lady Catelyn bu sözü işitmekten büyük mutluluk duyardı. Jon bunu biliyordu. Bilmek bu sözü söylemeyi kolaylaştırmıyordu. Jon'un parmakları parşömen etrafında kapandı. Keşke Ramsay Bolton boğazı sıkmak da bu kadar kolay olsaydı. Bu güzel bir alıntı. Jon'un Arya ile evlenen Bolton'a verdiği tepki dikkat çekici. Onu öldürmek, boğazını sıkmak istiyor ki son seferinde bunun için hareket etme kararı alıyordu zaten. Ramsay'i Jon'u eline verin ve Arya'ya göz koyduğu için onun bedelini ödetsin. Bir önceki kısımda çocuk olarak hatırlıyor demiştim. Burada bunu gördük ama artık bu kısım çok da doğru değil. Ama böyle hatırlaması tabidir, zira en son çocuk olarak gördü. Şimdi kafasını hayal ettiği gibi değil Arya'nın görünüşü. Bu sebeple tekrar gördüğün halindeki kızı görmeyi beklediği için tanımama olasılığı var dedim. Jon'un evliliğe verdiği tepkiye dönelim. Örneğin Bolton'un bir kızı olsa ve Bran yahut Rickon onunla evlendiyse böyle tepki verir miydi? Muhtemelen vermezdi. Sansa'yı Tyrion ile evlendirdiklerinde Jon bunu umursadığını, rahatsız hissettiğine dair hiçbir iç düşünce geçirmedi yahut kelimeleri dökmedi. Tazı ise kıza aşık olduğu için Tyrion'un ölmesini arzuladı. Robb da sinirlendi zira amaçlarını biliyordu. Bu sebeple sonradan kara kara düşünüp Jon'u meşrulaştırıp varis ilan etti. Arya Sansa'nın evlenmesine bir tepki vermedi. Daha çok şaşırmıştı. Onunla evlenmez ki demişti. Gerçi kendi evliliğine de pek tepki vermez. Zavallı ne olduğunu anlayamadı çünkü. Çok uzatmamıza gerek yok bu konuda. Jon evlenen kişi Arya olduğu için bu kadar kin tuttu Ramsay'e. Önemli olan yegane şey kalptir. Umutsuzluğa kapılma Lord Snow. Umutsuzluk adı anılmaması gereken düşmanın silahıdır. Kız kardeşini kaybetmedin. Benim kız kardeşim yok. Sözler bıçak gibiydi. Kalbim hakkında ne biliyorsun rahibe? Kız kardeşim hakkında ne biliyorsun? Bunu ben de merak ediyorum. Jon'un kaybı hakkında ne biliyorsun Melisandre? Bu benim Jon Arya ile ilgili en sevdiğim alıntı. Arya'nın evlilik haberini aldığında Jon ciddi anlamda darlandı. 4 duvara sığmaz oldu ve sonunda kendini dışarı attı. Bir başkası gelip kardeşinin yardıma ihtiyacı olduğunu söyleseydi artık onu ilgilendirmedi, karışamayacağını söyledim diyerek aslında bir nöbet adamı için doğru olanı ne olduğunu ifade etmişti. Jon da şu ana kadar birçok kere ailesiyle ve sevdiği kadınla sınadı ama yeminlerini seçti. İş Arya'ya geldiğinde ise bocalıyor. Katlanamıyor. Hatta kitabın sonunda yeminlerini Arya için bozuyor. En sevdiği erkek kardeşi ve en yakın arkadaşı Robb için yahut babası için veya Ygritte için yeminlerini bozmadı. Çocukluğundan beri hayalini kurduğu, hırsının odak noktası olan Stark ismi Winterfell Lordluğu için de yeminlerini bozmadı. Val gibi bir kadını da sahip olabilirdi, reddetti. Sadece Arya için. Onu bu kadar özel yapan nedir? İkisi de ailenin kara kodu. Bu sebeple yakından iddiası açıklanamayacak bir şey değil bu. Konuşmanın ana noktasına bakarsak kalbim sorusu çok da anlamlı değil. Cümle öbeklerin içinde yerine oturmayan bir başka cümle gibi duruyor. Zira Melisandre Jon'a kalbin içini gördüğüm tarzında bir şey söylemedi. Sadece kız kardeşini kaybetmedin dedi. Jon neden Melisandre böyle söylemiş gibi kalbim hakkında ne biliyorsun diye soruyor ki? Bu tür oturmayan cümleler dikkat edilmesi gereken şeylerdir. Ned'in kralla evleneceksin cümlesi gibi. Melisandre kalbin önemli olduğunu ifade edip kız kardeşini kaybetmediğini söylüyor ve karşılığında da Jon kalp hakkında ne bildiğini, kız kardeş hakkında ne bildiğini içinden soruyor. İkisi de aynı kelimeleri aynı cümlede kullanıyor. Kalp ve Arya. Bunlar ard arda geliyor. Sorunun cevabı aslında belli. Jon'un kalbinde olan Arya'nın kendisi. Melisandre bu kadarını görebilmiş mi ateşi içinde acaba? Neden olmasın diye düşündü Jon. Hepsi onun bir prens olduğunu inanıyor. Val rolüne uygun görünüyordu ve sanki at sırtında doğmuş gibi at sürüyordu. Savaşçı bir prenses diye karar verdi Jon. Bir kulede oturup saçlarını tarayan ve bir şövalye onu kurtarmasını bekleyen kırılgan bir yaratık değil. Darion aptal prens öldü diye kendini aptal bir kaleden aşağı atan aptal bir lady ile ilgili aptal bir şarkı söylerken o gece nöbetçi ne labın diye düşündü Cat. Lady prensini öldürenleri öldürmeliydi. Şarkıcı da surda olmalıydı. Jon ve Arya'nın bir kadının nasıl olması gerektiği ile ilgili ortak fikrini ifade eden iki ayrı alıntı. Val'ın savaşçı bir prens olmasını, bir kulede saç tarayıp kurtarılmayı beklemeyen biri olmasını takdir ediyor ve beğeniyor ki bu kule ve saç tarama meselesi de Rapunzel'e bir gönderme yazar anlaşılan. Bir de ek olarak Arya'nın kuledeki prenses Spavun'a gönderme de olabilir. Arya'da bir kadın prensi öldürüldüğü için kederlenip kendini aşağı atmış diye hayıflanıyor. Oysa gidip prensini öldürenleri öldürüp intikamını alması gerektiğini söylüyor. Aslında genelde hikayelerde durum tersi olsaydı erkek ya da intikam alırdı. Bu sebeple buradaki hayıflanma biraz da bu geleneksel algıya karşı bir tepki görünmekte. Burada ayrıca bir foreshadowing olduğuna inandığımı biliyorsunuz. Muhtemelen öldürülen prens burada Jon'u temsil ediyor. Kendisi bir Targaryen prens ve öldürüldü. Arya da prensin öldürüldüğünü duyduğunda intikam için harekete geçecektir. Arya'nın Westeros'a dönüş ismi videoda ayrıntısıyla değinip konuya daha fazla dağıtmadan devam edelim. Jon'un Arya son görüşünden bu yana çok uzun zaman geçmişti. Arya şimdi nasıl görünüyordu? Jon onu tanıyabilir miydi? Arya ayak altı.
Yüzü her zaman kirliydi. Vicky'nin onun için yaptığı küçük kılıcı hala taşıyor muydu? Düşmanı sivri ucu sapla demişti Jon kardeşine. Jon'un Ramsay Snow hakkında duyduğu şey doğruysa bu ders düğün gecesinde ailenin işine yarayacaktı. Onu eve getirmez. Ben senin oğlun Melisa'dan neden kurtardım. Şimdi de binlerce insanı kurtarmak üzereyim. Bana o küçük kızı borçlusun. Bence tanımayacak, bu kısmı ifade ettim önceden. Burada hoşuma giden kısım ise onu eve getirmemesi. Mantıken ailenin evi Kuzey Winterfell ama Jon'a göre ailenin evi Jon'un kendi yanı. Çok özel ayrıntı bir yorum yapmama gerek yok. Nereye varmaya çalıştım belli. Son alıntılarımız ise pembe mektup ve Jon'un ölüm anı ile ilgili. Pembe mektup geldiğinde Jon'un zihninde belirlen iç çatışma şu şekildeydi. Jon kılıç elini parmaklarını esnetti. Gece nöbetçileri taraf tutmaz. Elini kapatıp açtı. Önerdiği şeyin adı ihanet. Saçlarında karlar eriyen Rob'u düşündü. Çocuğu öldür ve erkeğin doğmasına izin ver. Bir maymun kadar çevik bir şekilde kule duvarlarına tırmanan Bran'ı düşündü. Ricka'nın soluksuz kahkahalarını düşündü. Lady'nin tüylerini tarayıp kendi kendine şarkı söyleyen Sansa'yı düşündü. Hiçbir şey bilmiyorsun Jon Snow. Saçları kuş yuvasına benzeyen Arya'yı düşündü. Mace için onunla birlikte kışlarına gelen 6 fahişin derilerinden sıcak bir pelerin yaptım. Karımı geri istiyorum. Karımı geri istiyorum. Karımı geri istiyorum. Planı değiştirsek iyi olacak dedi Jon Snow. Jon ve Tormund 2 saate yakın konuştular. Burada 2 tane işaret var. İlki cümle öbeklerinin nasıl kategorize edildiği. Gece nöbetçiliği taraf tutmaz. Önerdiğin şeyin adı ihanet dedikten sonra Rob'u düşünüyor. Ki Rob ihanet sonucu ölmüştü. Bu da ayrı bir ayrıntı. Çocuğu öldür ve erkeğin doğmasına izin ver dediğinde de sırasıyla Bran, Rickon ve Sansa'yı düşünüyor. Hiçbir şey bilmiyorsun Jon Snow dedikten sonra da Arya'yı düşünüyor. Rob ve Arya'yı ayrı tutuyor, diğer üçünü bir arada tutuyor. Arya için hiçbir şey bilmiyorsun sözü kullanıyor. Neyi bilmiyor? Mektupta aslına bakarsak kalbin içindekini gelecekte olacaktığını bilmiyor. Dahası Arya ile ilgili mevcut gerçeği de bilmiyor tabii ki. Diğer işareti zaten hemen akabinde gelen karımı geri istiyorum cümlesini 3 kere kafasının içine tekrar etmesi. Jon Ramsay'in bu sözüne çok gıcık olmuş. Öyle sanki neredeyse kıskanmış diyeceğim. Öyle ki kafasında yankılanıyor ve bununla birlikte planlarını değiştirip Ramsay'in üstüne gitme kararı alıyor. Yani Jon'un kırılma anı bu oluyor. Dikkat edin öyle anlık verilmiş, üstüne hiçbir şey düşünmeden hareket edilmiş bir durum da yok. Tamamen değil yani en azından 2 saat konuşmuşlar. Tabi artık duyguları devreye girdiği için 40 günde geçse fikri değişmeyecektir. Jon dizlerinin üstüne düştü. Hançerin kabzasını buldu ve bıçağın saplandığı yerden çıkardı. Yara soğuk gece havasını tutuyordu. Hayalet diye fısıldadı Jon. Acıyla sarsıldı. Düşmanına sivri ucu sapla. Kürek kemiklerinin arasında 3. hançer saplandı. Jon inledi ve yüzüstü karın içine düştü. 4. hançeri hiç hissetmedi. Sadece soğuk vardı. Jon'un son sahnesi Arya için yeminlerini bozduğunda Bowen, Marsh ve ekibi için bu kabul edilemez oluyor ve Jon'u öldürüyor. Ölüm anında Jon'un son düşündüğü şey ise Arya'nın kendisi oluyor. Düşmana sivri ucu sapla. Bazı ölüm anlarında insanların geçmişlerinden anılarsa gördüğü söylenir. Jon da burada Arya ile olan vedalaşması ve iğneyi verdiği anı hatırlıyor olabilir. Neticede dirilme videosunda hatırlayacağınız üzere Jon'un geri dönmesine yardım edecek çapa vazifesi gören bitmemiş işi de Arya'nın kendisi olacak. Jon'un son anlarında Arya'yı düşünmesinin şu yönden dikkat çekici bir kısmı daha var. Öz babası Rhaegar'da ölürken son anlarında sevdiği kadın Lyanna'ya düşünüyordu. Burada bir baba oğul paraleli yaşanmış görünüyor. Metin içi argümanlarımız bitti. Şimdi sırada hikaye matematiği ironi argümanları var. İlk olarak Jon ve Arya ilişkisi Rhaegar ve Lyanna paralelliği sunuyor. Ejder'in oğlu Kuzey'in kızına aşık olur. İkisi için de geçerli tarihi bir tekerrür söz konusu. Bilhassa Arya'nın Lyanna'ya benzediği düşünülürse. Eminim duymuşsunuzdur. İnsanlar genelde ebeveynlerine benzeyen kişileri çekici bulma eylemindedir. Bu bilinç dışı bir durum aslında ama daha evvel bahsettiğim rol model meselesiyle bağlantılı en azından yapılan araştırmanın kimisi bu yönde sonuç çıkartıyor. Arya'nın görünüş ve kişiler olarak Lyanna'ya benzetilmesi boşa değil yani. Jon'un da görünüş olarak ne de benzetilmesi boş olmadığı gibi. Sanırım Martin biraz Freudçu bir yaklaşım sergiliyor. Aslında ortada babasına benzer bir de Gendry olması taslakta Tyrion'un dahil olduğu aşk üçgeninin Gendry, Jon, Arya şeklinde olacağını merak ettiriyor. İkincisi Jon ister Kuzey Kralı ister Winterfell Lord'u yahut Westeros Kralı olsun serinin sonunda bilhassa Kuzey'i kendine bağlamak için bir evlilik yapması gerektiği gerçek zira sadece anne tarafından müstahak. Bunun için de en uygunu mevcut 2 Stark kızından birini kendisine eş olarak seçmesidir. Starklarla hiçbir akrabalığı olmadığı için Kuzey'i kendine bağlayabilmek adına Lannister'lar Sansa ile, Bolton'lar da Arya ile evlenmeyi bu sebeple istediler. Kısacası içinde politikanın da barındığı bir Stark kızı ile evlilik kaçınılmaz gibi. 3. madde biraz da 2. madde ile bağlantılı eş tercihi yani eş seçimi neye göre yapacak en doğru seçim nedir? Jon sacılar yani Jon ve Sansa aşk olacak diyenler için en uygun aday Sansa bu maddede. Zira Sansa ve Jon büyürken birbirine karşı mesafeli bir ilişkiye sahipti. Bu da olası evliliklerin daha az garip
ve daha az rahatsız edici yapacaktır ama kime göre? Okuyucuya göre mi yoksa Westeros halkına göre mi? Eşcinselliğin, ensestin ve çocuk evlilik gibi nice tabunu hiçe sayıda bir seride sizce kardeş gibi büyümüş iki kuzenin evliliği okuyucunun midesini bulandıracak diye yazar çıkıp Sansa'yı mı tercih edecek? Bunun kendi içinde bir mantığı olmadığı aşikar. Dahası hikaye içinde Jon açısından da bir mantık içermediği aşikar. Her şeyden evvel özgür iradesiyle eş seçecek bir insanın kendisine zihinsel ve duygusal olarak en yakın olan kişiyi tercih edeceği aşikarda kimse anlaşamadığı ve kendisine soğuk olan hatta zevkine uymayan birini tercih etmek istemez. Kafasına silah falan dayamanız lazım böyle bir şey. Ayrıca yazarın aksi bir seçim yapacağını iddia etmek için bile seriden metin içinde bir örnek gösterilmesi gerektiğine inanıyorum. Neticede şu ana kadar size birçok altyapı işareti gösterdim. İki seçenekten kendisine uzak olanı özgür iradesiyle seçen bir örnek seride hatırlamıyor ama tam tersi yönde örnekleri görmek mümkün. Örneğin fetih sonrası ilk yüzyılında Targaryen hanesinin üyeleri arasında evlenen ve iyi bir evli olan bazı çiftlerin çocukken ruh eşleri olduğunu birbirlerini takip ettiğini okuyoruz. Diğer yandan mesela Kral Viserys'in kızı Kara Kraliçe Rhaenyra'nın üvey kardeşleriyle asla yakın olamayacağını, hatta bana göre düşmanlık sergileyeceğini gösteren kitaplarda işaret eden bir ifade vardır. Prenses her zaman Kraliçe Alicent'in oğullarından üvey kardeş olarak bahsetmeye özen gösterirdi. Asla öz kardeş demezdi. Bu durum misal Sansa ve Jon ilişkisi içinde geçerlidir. Jon ne demek olduğunu öğrendiğinden beri Sansa'nın ona üvey kardeşim dediği bilgisini aktarır, o bunu kasıtlı yapmaktadır. Bu ayrıntı mümkün mertebe kendisiyle bağlantı kurulmasını arzu etmediğini gösterir. Aile için piç olsaydı daha kolay olurdu demesi bunu gösteriyor zaten. Neticede Asyöv kitaplarında aynı ortamda büyüyen ruh eşleri çocuk yaşlarda birbirini gösteriyor ve Martin de bu tür eşleşmeler yapmayı seviyor gözükmekte. Kısacası yazının mantığı duygusal olarak uzak olanları değil yakın olanlar şeklinde ilerliyor. Dördüncü madde ise ilhamla ilgili. Ted Williams'ın Dragonborn Cherry serisinin Martin'in esinlendiği ana serilerden biri olduğunu, hatta birçok karakterin orada karşılığı olduğunu daha önce söylemiş ve benzerlikleri gösteren bir video hazırlamıştım. Kitap sonunda Jon ve Arya'ya denk gelen karakterler de birbirine aşık olmuş ve evlenmiştir, hatta diğer de kral ve kraliçe olarak hüküm sürmüştür. Şimdi bilhassa bu son kısmı Ned'in kralla evleneceksin sözüyle birleştirirseniz ilhamın nereden geldiği belli. Beşinci madde ise Jon ve Arya'nın hikayelerinin temelde birbirinin içine girmiş olması. Fiziksel olarak hem farklı coğrafyada olmaları hem de hikayeler farklı ilerliyor görünmesine rağmen birbirini sandığımızdan daha fazla etkiliyorlar. Özellikle Jon'u. İlk aşama paralel ilerleyen iki karakteri oldukça yoğun bir şekilde birbirine düşünürken gözlemliyoruz. Lakin son kitaba geldiğimizde Arya beden orada olmasa bile hem Kuzey'in hem de Jon hikayesinin ortasında dalmış vaziyette bütün ana hikayesi birden Arya oluyor. Ve onun yüzünden yeminlerin onu bir kenara Jaime gibi bir yemin bozana dönüşüyor. Ve bu sebeple öldürülüyor. Lakin temelde Arya Jon'u surdan kurtaran kişi konumunda girmiş vaziyette. Evet, bir yemin bozma ve öldürme durumu söz konusu ama ancak bu şekilde Jon surdan kurtulabilirdi. Muhtemelen bir paralellik olacak ve Arya da Braavos ve yüzsüzlerden Jon ile kurtulacak. Onun ölümüne haber almasıyla yüzsüzlerle bağını kopartıp gidecek. Bunu yapmak zorunda, zira yemin edip tam anlamıyla bir yüzsüz adama dönüşürse bu Arya artık ölü, Arya hikayeden çıktı demektir. Zira biliyorsunuz ki yüzsüz adam olmak hiç kimse olmak demektir. Hiç kimsenin geçmişi, kimliği ve ismi olmaz. Öldürüp dirilsek bile kurtaramayız Arya'yı. Aile ikisinin birbirini özgürleştirecek olması da hoş bir paralellik. Son maddemiz ise daha çok başka bir kurama dayanıyor. Bir kuram bir başka kuramla desteklenemez aslında. Bu sebeple bu madde isterseniz fazla ciddiye almayabilirsiniz. Ama ileride onaylanırsa kayda geçsin diye eklemek istiyorum. Bildiğiniz üzere Kış Yarı Gülü isminde bir kuramım var. Stark'ların neslinin Jon'dan devam edeceğini, hatta renk kuramına göre de büyük hanelerde nihai yönetim nesil devamının hanenin ana renklerine sahip kişilerce devamını sürdürüleceğine dikkat çekerek bu kişilerin Jon ve Arya olduğunu iddia etmiştim. Bu sebeple Kış Yarı çocuklar arasında hanenin renklerini sadece bu ikisi taşıyordu. Genel olarak toparlarsak Jon ve Arya derin ve kopmaz bağıyla seride birbirine duygusal olarak en yakın iki karakter olarak öne çıkıyor. Görünüşlerinin, kişiliklerinin ve düşünce şekillerinin benzer olması onları uyumlu hale getiriyor ve birbirlerini her daim desteklemeleri de bu ilişkinin en güçlü yönlerinden biri olarak öne çıkıyor. İkisi de toplumdan dışlanmalarına neden olan konumlarıyla, duruşlarıyla, geleneklerin dışında hareket eden farklı kişiler olarak değişimi tetikleme gücüne sahipler. Bulundukları ortamı değiştirebilirler ve bu değişim büyük etkilere sahip olabilir. Martin ilk taslağında Jon ve Arya ile ilgili fikri değişmiş midir hep tartışılır. Ama 5 kitap boyunca bu kadar işaret bırakan bir insanın fikrini değiştirmiş olma ihtimalini düşük görmekteyim. Özellikle de kendisi bir söyleşisinde işaret verip de sırf okuyucu buldu diye vazgeçmem. Doğru olmaz, yalancı olurum dedikten sonra. İşaretlerin yem olma ihtimali de yok, zira kabak gibi önümüze serilmekten ziyade
aralara serpiştirilmiş ve en önemlisi kardeş algısıyla kamufle edilmiş duruyor. Bu fikri sevelim yahut sevmeyelim ama kabul etmemiz gerekiyor ki eldeki her şey bize bunu işaret ediyor. Sizin fikriniz nedir? Yorum bırakmayı, videoyu paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalın büyümesi ve devamlı ancak vereceğiniz destekle mümkün arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun.